Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel Amerikan sarım bir ipim var. Az kalın bir ip. Bununla harika bir model başlayacağız. Şişlerim 4,5 numara. Modelimiz oldukça güzel, kolay, gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkararak başlayalım. Birinci ilmeğimi şu şekilde aldım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5. Yani her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 5 ilmek ekliyoruz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da bir model için. Sonuna 5 ilmek ekliyorum. Evet. Toplamda 17 ilmeğim var. 17 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Hemen bu yüzünden başlayacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden ilk sıra olduğu için ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi pirinç örneği yapacağım. Bir düz, bir ters, bir düz. Ön yüzünde de arka yüzünde de bu üçlü ilmeğimiz hep böyle örülecek. Yani pirinçte düzlerin üzerine ters, terslerin üzerine düz denk geliyor. Daha sonraki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Arada yine 3 ilmek pirinç örneğimiz var. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ters, 3 ters ilmek, son 3 ilmeğim yine pirinç örneği, bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğim pirinç örneği. Bakın ters ilmeğim üzerine düz, düz ilmeğin üzerine ters, ters üzerine düz ördüm. Yani bir düz, bir ters, bir düz yine örmüş oldum. Ön yüzünde, arka yüzünde bu pirinçleri bu şekilde öreceğiz. Sıradaki 3 ilmeğimi de ters örüyorum. 3 düz ilmeğim vardı. Bunları ters olarak ördüm. Pirinç örneğine gelince bir düz, bir ters, bir düz. 3 ters, 3 ters ilmek ördüm. Sıradaki pirinçleri bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm, tamamladım. Pirinçleri arkadaşlar bakın yani düzün üzerine ters, tersin üzerine düz gelecek şekilde 3 ilmeğimizi örüyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine pirinç örneği. Bir düz, bir ters, bir düz. Sıradaki 3 ilmeğim düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Daha sonra 3 ilmek pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. Pirinç örneğini biliyorsunuz. Yani düz ilmeğin üstüne ters, ters ilmeğin üzerine düz gelecek şekilde örüyoruz bu 3 ilmeği. Devamında 3 düz ilmek. Yine pirinçlerimiz bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmeğimi ördüm.
Sıradaki 3 ilmeğim ters. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. 3 ilmek ters. Terslerimi ters örüyorum yine burada. Pirinç örneğine gelince bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğim pirinç yine burada bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Geldim bu 3 düz ilmeğe. Önce bir artırma yaptım. Şişime şöyle ipimi doladım. Daha sonra ortadaki düz ilmeğimi öne alıyorum. Şu şekilde ortadaki ilmeğimi öne aldım. Ve bu 3 ilmeğimi, 3 düz olan ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım. İlmek sayımız yine aynı. Burada eksilme olmadı. Ortadaki 3 pirinç, bir düz, bir ters, bir düz. 3 düze gelince önce bir artırma, daha sonra ortadaki düz olan ilmeğimi öne alıyorum. Şu şekilde öne aldım. Ve 3 ilmeğimi de toplayarak düz ördüm, kestim burada, tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. Son 3 pirinç ilmeğimi de bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Pirinçlerimizi yine bir düz, bir ters, bir düz örüyoruz. Aradaki şu ajurlu ilmeklerimi de ters. 3 ters ilmek ördüm. Pirince gelince bir düz, bir ters, bir düz. 3 ters ilmek, bu ajurlu dahil, üçünü ters olarak örüyorum. Daha sonra 3 pirinç, kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. 6 sıradan oluşan bir model. Bir kez kurduk. İsterseniz birinci sırayı da beraber kuralım burada. Birinci sırayı beraber kuralım. Ondan sonrasını siz devam edersiniz. Anlaşılmayan yer olursa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğim pirinç. Pirinç ilmeğinde ne yapıyorduk pirinç örgüsünde? Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düz olan ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Yani düzlerimizi ters, terslerimizi düz örerek 3 ilmeğimizi tamamladık. Sıradaki 3 ilmeğimi de ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu. 3 ters ilmekten sonra geldim yine bu 3 pirinç ilmeğine. Bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Daha sonra sıra sonundaki 3 pirinç ilmeğimi de bir düz, bir ters, bir düz, kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelin birinci sırasını beraber kurduk. Pirinç örnekleri zaten aynı. Bakın başta, ortada, sonda hepsi üçer ilmek. Ön yüzünde, arka yüzünde pirinç olan ilmeklerimiz bir düz, bir ters, bir düz olarak örülecek. Aradaki şu 3 ilmeğimiz de farklı. Yani birinci sırada bakın ters ördük bu üçlü ilmeği. Ondan sonraki sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Evet, modelimiz böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şöyle çıtı pıtı bir model. Bir de şöyle bir parça hazırladım size. Bir de bunu göstereyim.
Evet, modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bakın gayet güzel. Şöyle aralar hep pirinç örneği. Bunun altına sade pirinç lastik de yapabilirsiniz. Pirinç örerek ilmekleriniz, yani bir ters bir düz. Arka yüzünde de düz ilmeğinizi ters, ters ilmeğinizi düz örerek şöyle bir iki parmak lastiğinizi de hazırlayabilirsiniz. Bu örgüden yelek, hırka, süveter, atkı, bere, bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel modellerden. Arka yüzü de bu şekilde, bakın her iki tarafı da kullanılabilecek güzel bir model. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Şöyle bir görüntünüz olur. Model gayet güzel. Şöyle kabarık kabarık görünen modellerden. Bu modelde her türlü ipi kullanabilirsiniz. Yapacağınız örgüye göre seçiminiz olur. Evet, sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.